Dünyanın en çok izlenen ve en çok sevilen filmlerinden biri. Tabii ki Esaretin Bedeli. Yani The Shawshank Redemption. Çoğumuz bu filmi izlemişizdir. Hepimizin bildiği hikayeye göre bir adam hücresinde yıllarca bekler ve bir gece kimsenin anlayamayacağı şekilde hapishaneden kaçar. Arkasında sadece bir duvar afişi bırakır. Peki ya size bu olayın gerçekten yaşandığını söylesem? Gerçekten birinin yıllarca duvarın arkasına tünel kazdığını. Şaşırdınız değil mi? Sahiden de bu olayın gerçek yaşanmış bir kaçış hikayesi olabileceğini hiç düşündünüz mü? Gerçek bir mahkum, gerçek bir kaçış. Ve en önemlisi, gerçekten böyle bir adam var mıydı? Peki kimdi o adam? Gerçekte tam olarak neler yaşanmıştı? Bugün sadece bir film sahnesi sandığımız bu hikayenin gerçek hayattaki izlerini ve ona ilham verdiği söylenen o kaçışı konuşacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Esaretin Bedeli aslında doğrudan bir film senaryosu değil. Film, dünyaca ünlü yazar Stephen King'in kaleme aldığı kısa bir romandan uyarlandı. Rita Hayworth and Shawshank Redemption. King, bu eseri 1982 yılında Kuşku Mevsimi adlı kitap serisinin içinde yayınladı. Hikaye, haksız yere mahkum edilen bir adamın yıllarca süren bir planla hapishaneden kaçışını anlatıyordu. Stephen King bu hikayeyi kaleme alırken özgürlük, umut ve insan ruhunun dayanıklılığı gibi temalardan öne çıkarmak istemişti. Ancak bu hikaye tamamen hayal ürünü değildi. Çünkü araştırmaları sırasında karşısına çıkan iki gerçek kaçış hikayesi ona bu roman için ilham verecekti. Stephen King bu romanı yazarken iki farklı gerçek kaçış olayını harmanlamıştı ve bugün filmde izlediğimiz pek çok unutulmaz sahnenin gerçek hayatta da gerçekten yaşandığını biliyoruz. Örneğin Andy'nin hücresinde yıllarca sabırla kazdığı o tünel sahnesi ya da tünelin ucundan çıkıp yağmurun altında kollarını gökyüzüne açtığı unutulmaz an. Peki bu iki kaçış neydi ve gerçekten hangi bölümler doğrudan bu olaylardan esinlenmişti? Şimdi gelin bu iki gerçek kaçış hikayesine de bakalım. Bu iki kaçıştan ilki belki de dünyanın en ünlü kaçış vakalarından biri. Alcatraz kaçışı. 1962 yılında Amerika'nın en yüksek güvenlikli hapishanelerinden biri olan Alcatraz Adası cezaevinde tarihin en akıl almaz kaçış planlarından biri uygulanmıştı. Alcatraz o yıllarda kaçılması imkansız kabul edilen yüksek güvenlikli ve izole edilmiş bir hapishaneydi. Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alıyordu. Soğuk ve güçlü akıntılarla çevriliydi. Hapishaneden kaçmayı başaran biri yüzerek kıyıya ulaşamazdı. Kalın beton duvarlar, yüksek güvenlikli kapılar ve 24 saat boyunca devriye gezen silahlı gardiyanlar. Her detay mahkumların kaçmasını imkansız hale getirmek için tasarlanmıştı. Ama 3 mahkum, Frank Morris ve Englin kardeşler aylar boyunca hücrelerinin arkasındaki duvarı oymaya başlamıştı. Bir kaşık, birkaç basit el aleti ve inanılmaz bir sabırla her gece sessizce duvarın arkasındaki beton sıvayı kazıyorlardı. Hücrelerinin havalandırma ızgaralarının arkasında yavaş yavaş bir tünel açıyorlardı. Üstelik gardiyanların bu durumu fark etmemesi için duvarların önüne sahte bir ızgara yerleştirmişlerdi. Tıpkı Andy Dufresne'in afişinin arkasında gizlediği tünel gibi. Ve kaçış gecesi geldiğinde duvarın arkasındaki dar geçitten sürünerek Alcatraz adasından kaçtılar. Kaçıştan sonra cesetleri asla bulunamadı. FBI yıllar boyunca bu kaçışın izini sürmeye devam etti. Ve dikkat edin, filmde de Andy hücresinde bir afişin arkasında açılan bir tünel sahnesi tam da bu olayı andırıyordu. Andy de yıllarca sabırla duvarın arkasında bir tünel açmıştı ve kaçış gecesi aynı şekilde tünelden geçerek özgürlüğe ulaşmıştı. Sizce de bu iki olay bir tesadüften daha fazlası gibi görünmüyor mu? Şimdi de gelelim ikinci gerçek kaçış olayımıza. Bu kez hikayemiz çok daha farklı bir yöne gidiyor. Frank Freshwaters. 1959 yılında Amerika'da bir trafik kazası sonucu adam öldürme suçundan mahkum edilmişti. Ve çok ilginç bir detay, Frank aynı cezaevinde Ohio Eyalet Hapishanesi'nde kalmıştı. Yani Esaretin Bedeli'nin çekildiği o ünlü hapishanede. Ohio Eyalet Hapishanesi yüksek güvenlikli ve sert disiplin kurallarıyla bilinen bir cezaeviydi.
buradan kaçmak hiç de kolay değildi. Ancak Frank'in hikayesi burada bitmiyordu. Önce bu cezaevinde bir süre kaldı, ardından daha düşük güvenlikli bir açık cezaevine nakledildi. Fakat Frank burada kalmayı hiç düşünmüyordu. Fırsatını bulduğu ilk anda kaçmaya çalışacaktı. Bir gün açık hava çalışması sırasında gardiyanların dikkatsizliğinden faydalanarak iz bırakmadan ortadan kayboldu ve sonrasında yepyeni bir kimlikle bambaşka bir hayata başladı. Yıllar boyunca farklı eyaletlerde sıradan biri gibi yaşamını sürdürdü. Kimse onun geçmişini bilmiyordu. Tam 56 yıl boyunca sessiz ve sakin bir hayat yaşamıştı. Ta ki bir gün kimliği tesadüfen ortaya çıkana dek. 56 yıl sonra bir trafik kontrolü sırasında parmak izi eşleşmesiyle kimliği ortaya çıkmıştı. Peki bu hikaye size de bir şey hatırlatıyor mu? Filmde de Andy Dufresne kaçışının ardından Meksika'daki bir sahil kasabasına doğru yola çıkmıştı. Yeni bir kimlikle yeni bir hayat kurmak için. Tıpkı Frank Freshwaters gibi. Andy de tüm izleri geride bırakmış, sıfırdan özgür bir hayata başlamıştı. Ve şimdi düşünelim, aynı cezaevinden başlayan bir hikaye. Kaçıştan sonra sahte kimlik ve neredeyse birebir aynı tarz bir hayat planı. Geçmişi tamamen geride bırakma çabası. Sizce de bu gerçek olay ve film birbirine bu yönlerden çok benzemiyor mu? Ve şimdi bir kez daha düşünelim. Alcatraz'daki kaçış planı. Frank Freshwaters'ın yeni bir kimlikle hayata başlama arzusu ve Andy Dufresne'nin filmde izlediğimiz yolculuğu. Her biri farklı zamanlarda, farklı koşullarda ama aynı özgürlük arzusuyla yola çıkmıştı. Aynı hapishane, benzer yöntemler, benzer bir özgürlük hayali. Ve bugün biliyoruz ki filmde izlediğimiz sahnelerin bir kısmı bu gerçek kaçışların etkisini taşıyor. Gerçek ile kurgu arasındaki bu ince çizgi izleyici için belki de filmin en büyüleyici yanlarından biri. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Esaretin Bedeni'nin perde arkasında bu iki gerçek olayın etkisi sizce ne kadar var? Hangi detaylar gerçek olaylardan ilham almış olabilir? Ve acaba hangileri hala bilmediğimiz bir gerçeği yansıtıyor? Kim bilir, belki de bu kaçışlardan esinlenen daha fazla detay henüz gün yüzüne çıkmamıştır bile. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Haftaya Alcatraz adasından yapılan bu inanılmaz kaçışın detaylarını daha derinlemesine inceleyeceğimiz özel bir video ile karşınızda olacağım. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kayıp Gerçekler sundu.